Bir evde 2 tane, 3 tane bile tezgah olabiliyordu. İyi ki de diyorum annem öğretmiş. Bizim geçim kaynağımızdı hasırcılık. Herkes çünkü bu mesleği yapıyordu. Benim babam rahmetli biçer gelirdi eskiden. Selçuk Belevi Gölü'nden. İkiz kızlarım var. İkisi de lise çağında çok yaptırdım. Hani para kazanmak amacıyla. Gençlerimiz keşke heveslense de öğretsek. Tabii ki de aktarmak istiyorum benimle beraber bitmesin yani bu meslek. Bizim köyümüzde hep kadınlar dokurdu. İsmim Zuhal Narin. 1966 doğumluyum. Tire'nin Boynuyoğlu köyünde doğdum, büyüdüm. Aile mesleği hasır dokuma devam ediyorum. Anne, anneanne, babaanne mesleği. 10 yaşında başlattırdı annem bu mesleği bana. İlkokul 4. sınıf giderken. Cumartesi pazarları annem küçük hasır tezgahı hazırlar, beni dokuttururdu. O sene bu senedir halen bu mesleğe devam ediyorum. Bizim geçim kaynağımızdı hasırcılık. Benim küçüklüğümde, gençliğimde. Tire'nin Boynuyoğlu köyünde mesela salı pazarımıza 200 ve 300 hasır çıkardı. Her hafta satılırdı yani. Ve iyi ki de diyorum annem öğretmiş. Hani mutluyum, gururluyum yani mesleğimle. 2014'ten beri de Tire Kent Müzesi'nde devam ediyorum. Böyle gelen gruplara, sizlere gösteriyoruz, anlatıyoruz. Ve severek yapıyorum mesleğimi. Tezgahı hazırladıktan sonra 3 saat, 4 saatte bitirebiliriz. 2,5 metre, 3 metre hasır. Bitiriyorduk yani eskiden. Şu anda burada tabii o kadar uzun, daha çok uzun sürüyor. Çünkü gelen giden anlatıyoruz, gösteriyoruz. Ama eskiden erken kalkılırdı. Ve erkenden hasır bir tane öğleyi kadar bitirilirdi. Öğlenden sonra bir tane daha dokurduk mesela. 2 tane, 3 tane bitirmeye gayret ederdik. Ama şu anda tabii müzemizde ben birazcık da günümüzü uyarlıyorum. Böyle seccadeler, çantalar yapıyorum. Burada biraz daha şey oluyor, uzun sürüyor. Hani gelen giden ziyaretçiler gösterirken, anlatırken daha uzun süreli olabiliyor. Yani köyümüzde tabii tek başına oturduğun an tezgaha sürekli çalışırdık. 2 tane, 3 tane hasır dokunurdu günde mutlaka. Salı pazarına mesela 200, 250 hep hasır çıkardı. Hepsi de satılırdı ama. Herkes çünkü bu mesleği yapıyordu. Bir evde 2 tane, 3 tane bile tezgah olabiliyordu. Hani şu sazlardan oluyor, göllerdeki yetişen saz bitkisinden. Bunlar Ağustos'ta biçiliyor, kurutuluyor. Benim babam rahmetli biçer gelirdi eskiden. Selçuk Belevi Gölü'nden. Orada bir ay kalır mesela. 200-300 bağ hasır biçerdi. Onlar bir kuruyor önce, yeşil oluyor ya biçildikten sonra. Suyun içinden biçilen daha kaliteli olur. Hasır olur, saz olur. Kurutuluyor, bağlanıp geliyor bize. Biz onları bir önce 15-16 yapraktan oluşuyor. Onları soyuyoruz. Göbeğinden 2-3 tane özü olur. Özünü ayırıyoruz. Eskiden o özü dediğim sazdan da doğal ipini yapıyorduk. Şu karşıda gösterebilirim. Şurada. Onu yaz güneşinde kurutup tokmakla vurarak yumuşatırdık. Islatıp bir baş bir kuyruk bükerdik akşamları. Ertesi günde o ipten tezgah hazırlardık. Ama müzemizde ben birazcık daha günümüzü uyarlamaya çalıştım. Böyle hazır ipler kullanıyorum. Kendi iplerinden. Bu özü dediğim sazdan da seccade, şöyle çantalar, runner'lar, yani en kaliteli şeyler yapıyorum artık. Hani günümüzü uyarlıyoruz bir de. Yani şu anda yaptığım çanta tezgahı bu da. Çanta olacak şu karşıdakinde. Bunlar da özleri sazın. Ne kadar yumuşak olursa saz o kadar kaliteli olur. Et gibi olacak. Şu başları kırılmadığı müddetçe sağlam ve kaliteli demektir sazın. İkiz kızlarım var. İkisi de lise çağında çok yaptırdım. Hani para kazanmak amacıyla dokudular. Anneannesi satıverdi. Hani yaptılar yani, biliyorlar şu anda ama şu anda tabii başka mesleklerde okudular. Başka mesleklerde çalışıyorlar. Ama ileride benim kadar olunca bilmiyorum, inşallah devam ederler. İkisi de biliyor yani kızlarımın. Burada hem görsel amaçla hem üretilerinden satılıyor. Halen hasır isteyen seven var daha. Eskilerden bilenler hevesleniyorlar yani, istiyorlar. Yazlıkları çok alıyorlar. Şu çantalar çok satılıyor. Mesela plaj çantası olarak. Küçük böyle Amerikan servisleri yapıyoruz. Satılıyor yani burada. Hak ettiği değeri tabii ki fazla görmüyor. Çünkü çok emek, yorucu bir meslek, zor hani. Dokuması, üretmesi zor. Devamlı böyle oturarak dokuyorsun. Şu anda hani hak ettiği değeri görmüyor. Gençlerimiz keşke heveslense de öğretsek. Ben engelliler okulunda öğrettim biraz. Tabii birkaç çocuk böyle geldi yine. Arada hani yaptırdım. Bir tane geldi. Bir hafta, 2 hafta kadar geldi. Öğrettim. Ama ben seve seve öğretirim. Öğrenmek isteyen çocuklara. Tabii ki de aktarmak istiyorum. Benden beraber bitmesin yani bu meslek. İsterim. Daha önceden engelliler okulunda gitmiştim. Ona okulu gitmiştim. Burada da gelirlerse müdürümüz tabii ki izin verdiği müddetçe yaparız. Öğretiriz, gösteririz. Bizim köyümüzde hep kadınlar dokurdu. Erkekler sazı biçer gelir. Kadınlar
okurdu. Hani erkeklerin okuduğunu bilmiyorum ben pek. Bizim köyde de yok. Bir arkadaşımız var işte. Onun sazı biçti geldi şu Belevi Gölü'nden. Aradığı çok nadir yapıyor o da. Hani kalmadı yani bizim köyde de. Bir ev geçindirecek para etmiyor maalesef. Hani keşke de öyle olsa. Tabii ki gençlerimiz biraz daha heveslenir. Ama bir ev geçindirmez. Biz tabii müzemizde burada gelen giden ziyaretçiler satılıyor ama mesela köyde yapmış olsam hiç kim satamam yani. Kim alacak ki? Kimi vereceğiz ki? Maalesef öyle bir şey yok. Bir ev geçindirmez asla. Müzemizde satılıyor ama. Eğer kim hani ne bileyim yani böyle devletimiz mi diyeyim hani sahip çıkılmazsa tabii ki devam etmez. Bizden sonrası devam etmez artık. Yok çünkü yapan yok. En son usta olarak burada ben hani devam ettiriyorum. Ama sahip çıkılmazsa bitecek yani bizden sonrası. Devam etmez. Tekrar yine mesela küçük olmuş olsam mesleğimi devam etmek isterdim. Çünkü seviyorum bu mesleği ben. Üretmeyi seviyorum. Değişik şeyler üretmeyi seviyorum. İyi ki de öğrenmişim diyorum yani mesleğimi. Mesleğimi severek yapıyorum. Gururluyum. Burada çalışmaktan da mutluyum. Başkanlığımızdan da Allah razı olsun. Hani belediye başkanlığımızın sayesinde devam ediyoruz tabii ki burada. Beni bulmak isteyen, hani hasır yaptırmak isteyen, görmek isteyen Tirekent Müzesi'nde bulabilir. Biz mesela burada 2014'ten beri buradayım ben mesela. Allah sağlık verdiği müddetçe de devam edeceğiz inşallah. Ben haftanın çarşamba ve perşembe günleri yokum. 2 gün tatilim. Diğer günler buradayım. Hafta sonu buradayım.